3 hafta sonra, Austin, Willers'den araması için bir not aldı. Ya o öğleden sonra, ya da ertesi gün, daha yakın tarihi seçti ve Willers'ı buldu. Her zamanki gibi pencere kenarında oturuyordu. Görünüşe göre uykulu bir halde, sokağın trafiği üzerine meditasyona dalmıştı. Yanında bir bambu masa vardı. Harika bir şey, altın kaplama ve tuhaf boyama sahnelerle zenginleştirilmişti. Ve üzerinde küçük bir yığın duruyordu. Bay Clark'ın evraklarındaki her şey kadar düzenli. Ve özenle sıralanmış evraklar ofisi. "Peki Villiers," dedi Austin. "Son 3 haftada, herhangi bir keşif yaptın mı?" "Sanırım öyle," diye yanıtladı Villiers. "Burada bana gelen 1 ya da 2 not. Tek bir açıklama ve dikkatinizi çekeceğim bir açıklama var. Ve bu belgeler, Bayan Beaumont ile mi ilgili? Aslında, o gece Ashley Caddesi'nin kapısında dururken gördüğüm Crashow'du değil mi? Bu konuda inancım değişmedi. Ama sorgularım da değişmedi. Sonuçlarının Crashow ile özel bir ilgisi yoktur. Ama araştırmalarım, garip bir sorun yaşadı. Bayan Beaumont'un kim olduğunu öğrendim. O kim? Ne demek istiyorsun? Demek istediğim, onu başka bir isimle daha iyi tanıyoruz. Bu ne isim? Herbert. Herbert. Austin şaşkınlıkla sözü tekrarladı. Evet, Paul Street'ten Bayan Herbert, önceki maceraların Helen Vaughan'ı. Bana göre bilinmiyor değildi. Yüz ifadesini tanımak için bir sebebin vardı. Eve git, Merrick'in Dehşet kitabındaki yüze bak, hatırladığın kaynakları anlarsın. Ve bunun kanıtı var mı? Evet, en iyi kanıt. Bayan Beaumont'u, ya da diyelim ki Bayan Herbert'i gördüm. Onu nerede gördün? Orada yaşayan bir hanımefendi görmeyi bekleyeceğiniz bir yerde değil. Ashley Caddesi, Piccadilly. Onu en acımasız evlerden birinde. Soho'daki en kötü şöhretli sokaklardan birinde bir eve girerken gördüm. Aslında, randevu almıştım onunla değil. Ama hem zaman hem de mekan için tam olarak davranıyordu. Tüm bunlar çok harika görünüyor. Ama inanılmaz diyemem. Mutlaka unutma, Villiers. Bu kadını sıradan macerada gördüm. Londra toplumu, sohbet edip gülerek. Kahvesini sıradan bir şekilde yudumlayarak, sıradan insanların olduğu bir oturma odası. Ama ne demek istediğini biliyorsun. Evet, kendimi tahminlere veya hayallere yönlendirmeme izin vermedim. Öyleydi ki, Helen Vaughan'ı bulmayı düşünmeden Bayan Beaumont'u aradığım için Londra'nın hayatının karanlık sularına daldım. Ama mesele böyle oldu. Garip yerlerde olmuş olmalısın, Villiers. Evet, çok garip yerlerde bulundum. Sen de işe yaramaz olurdu biliyorum. Ashley Street'e gidip Bayan Beaumont'tan bana önceki geçmişinin bir döneminin kısa bir taslak vermesini isteyemezdin. Hayır, varsaymak gerekirse, onun kaydı en temiz değil. Kesin ki daha önce bir zamanlarda. Muhtemelen şu anki daireleri kadar saf olmayan daireler çiziyordu. Eğer görürsen bir dere tepesinde çamur. Emin olabilirsiniz ki bir zamanlar dibinde de vardı. Dipte gitti. Queer Street'e dalmayı her zaman sevmişimdir. Eğlence ve o bölge ile sakinleri hakkındaki bilgimi çok buldum faydalı. Belki de söylemeye gerek yok ki, arkadaşımın adı Beaumont idi ve hanımefendiyi hiç görmemiştim. Göremeyeceğim için de, onu anlatırsak, dolaylı bir şekilde çalışmaya başlamak zorunda kaldım. Oradaki insanlar beni bilir, bazılarına ara sıra hizmet verebildim. Bu yüzden bilgilerini vermekte zorlanmazdılar. Benim hiçbir şeyimin Scotland Yard ile doğrudan veya dolaylı iletişim sağlamadığını biliyorlardı. Bir iyi atmam gerekiyordu. Ama istediğimi almadan önce birçok çizgi vardı. Ve balığı yakaladığımda, bir an bile bunun benim balığım olduğunu düşünmedim. Ama bana söylenenleri dinledim. Anayasal olarak faydasız bilgiye olan bir ilgimden dolayı kendimi çok ilginç bir hikayeye sahip buldum. Tahmin ettiğim gibi, aradığım hikaye değil. Bu amaçla gerçekleşti. Yaklaşık 5-6 yıl önce, adında bir kadın Raymond, aniden benim bulunduğum mahallede belirdi. Referans veriyor. Bana oldukça genç olarak tanımlandı, muhtemelen daha fazla değildi. 17 ya da 18 yaşındaydı, çok yakışıklı ve sanki country. Yanlış olmalıyım. Bu işe giderken kendi seviyesini buldu. Belirli bir çevreye ya da bu insanlarla ilişki kurmaya çalışıyor. Çünkü bana söylendiği kadarıyla, Londra'daki en kötü yuvasının ona göre çok iyi olduğunu düşünmeliydim. Kişiden bilgilerimi aldığım kişi, tahmin edebileceğiniz gibi, büyük bir Puritan değil, ürperdi. Ve bana isimsiz aşağılamalar hakkında anlatırken hasta oldu. Orada bir yıl ya da belki biraz daha fazla yaşadıktan sonra, o, aniden geldiği gibi ortadan kayboldu.
Ve onu hiçbir şey göremedi. Ta ki Paul Street davasına kadar. İlk başta eski sığınacağı yerlerine sadece ara sıra geliyordu. Sonra daha sık ve sonunda eskisi gibi orada kaldı ve kaldı, 6 ya da 8 ay boyunca. Detaylara girmemin faydası yok. O kadının yaşadığı hayatın. Detay istersen Meyrick'in miras. Bu tasarımlar hayal gücünden çıkarılmamıştı. Yine kayboldu. Ve oradaki insanlar onu birkaç ay boyunca görmedi önce. Muhbirimiz bana bir evde bazı odalar aldığını ve onun ve bu odaları 2 ya da 3 kez ziyaret etme alışkanlığındaydı. Haftada bir kez ve her zaman sabah 10'da. Bana şu bir şey bekleniyordu. Bu ziyaretler yaklaşık bir hafta önce belirli bir günde yapılıyordu. Ve buna göre, Cicerone'mle birlikte saat 10 çeyreğe kadar gözetleyip durabildim. Ve saat ile hanımefendi eşit derecede dakiklikle geldi. Arkadaşım ve ben, bir kemer altında, sokağın biraz gerisinde duruyorduk. Ama bizi gördü. Ve uzun süre unutacağım bir bakış attı. O bakış oldukça bayıldı bana yeter, Bayan Raymond'un Bayan Herbert olduğunu biliyordum. Bayan Beaumont için ise aklımdan tamamen çıkmıştı. Eve girdi. Ben de izledim. Saat 4 olunca. O geldiğinde, sonra onu takip ettim. Uzun bir süreydi kovalamaca. Ve arka planda uzun mesafe tutmaya çok dikkat etmek zorunda kaldım. Ama kadını gözden kaçırmamak. Beni Strand'a götürdü. Sonra da Westminster'a, sonra St. James Street boyunca ve Piccadilly boyunca ilerledi. Hissettim. Ashley Street'te döndüğünü gördüğümde tuhaf oldum. Bayan Herbert'ın M.R.S. Beaumont aklıma geldi. Ama bu çok imkansız görünüyordu. Ben köşede bekledim, sürekli gözümü ona diktim. Özellikle de, durduğu evi not etmek istemez gibi. Eşcinsellerin olduğu evdi perdeler, çiçeklerin evi. Kreşov'un o gece çıktığı ev, bahçesinde kendini astı. Keşfimle birlikte uzaklaşıyordum ki, boş bir arabanın evin önüne gelip durduğunu gördüm. Ve geldim. Bayan Herbert'ın araba turuna çıktığı sonucuna vardı ve haklıydım. Orada, tesadüfen tanıdığım bir adamla tanıştım. Ve birlikte konuştuk. Araba yoluna biraz mesafe vardı, oraya sırtımı döndüğüm. Olmamıştık. Arkadaşım şapkasını çıkardığında 10 dakika orada kaldım. Etrafa baktım ve bütün gün peşinden gittiğim kadını gördüm. O kim, dedim ki. Cevabı ise, Bayan Beaumont, Ashley Street'te yaşıyor. Of, tabii ki bundan sonra hiç şüphe yoktu. Görmüş mü bilmiyorum bana karşı, ama sanmıyorum. Hemen eve gittim ve devam ettim düşünceyle, yeterince iyi bir dava ile gitmem gerektiğini düşündüm. Clark'a, neden Clark'e? Çünkü Clark'ın bu konuda gerçeklere sahip olduğundan eminim. Kadın hakkında hiçbir şey bilmediğim gerçekler. Peki o zaman ne olacak? Bay Villiers sandalyesine yaslandı ve Austen'e düşünceli bir bakış attı. Cevap vermeden hemen önce, benim fikrim, Clark'e ve benim Bayan Beaumont'a gitmemizdi. Böyle bir eve asla girmez misin? Hayır, hayır, Villiers, sen yapamazsın. Ayrıca, düşünün, sonuç ne oldu? Yakında anlatacağım. Ama bilgimin böyle olduğunu söyleyecektim. Burada bitmiyor. Olağanüstü bir şekilde tamamlanmıştır. Şu güzel küçük el yazması paketine bak. Sayfa şeklinde yazılmış, görüyorsunuz, ve kırmızı bant şeritinin medeni akıl işlerine kapıldım. Öyle neredeyse yasal bir hava, değil mi? Gözünü üzerinden geçir, Austen. Bu bir. Bayan Beaumont'un seçilmiş misafirlerine sunduğu eğlencenin anlatımı. Bunu yazan adam hayatını kurtardı. Ama sanırım çok fazla yaşayacak yılı yok. Doktorlar ona şiddetli bir şok geçirmiş olması gerektiğini söylüyor, sinirli. Austen el yazmasını aldı ama hiç okumadı. Düzenli sayfaları şu adreste açıyor. Dikkatini bir kelime ve ardından gelen bir ifade dikkatle taktı. Ve, hasta kalbinde, beyaz dudaklar ve şakaklarından su gibi akan soğuk terle, kağıdı yere fırlattı. Devam et Villiers, bir daha asla bundan bahsedilmesin. Sen mi yapıldın, taş, dostum? Ölümün korkusu ve dehşeti, adamın düşünceleri siyah platformda, sabah havasında duran, bağlı. Çan kulaklarında çalarak ve okun sert tıkırtısını beklemek, hiçbir şey gibi buna kıyasla. Okumayacağım. Bir daha asla uyuyamam. Çok iyi. Ne gördüğünü hayal ediyorum. Evet, yeterince korkunç. Ama sonuçta, bu eski bir hikaye. Günümüzde oynanan eski bir gizem ve karanlık bir Londra sokakları. Bağlar ve zeytin bahçeleri arasında değil. Biliyoruz. Büyük Tanrı Pan ile karşılaşanlara ve karşılaşanlara ne oldu? Bilge bilir ki, tüm semboller bir şeyin sembolüdür.
Hiçbir şeyin değil. Şöyleydi ki, gerçekten de, insanların çoktan bilgilerini gizledikleri zarif bir sembol. Her şeyin kalbinde yatan en korkunç, en gizli güçlerden. İnsanların ruhlarının solmak, ölmek ve kararmak zorunda olduğu güçler. Vücutlar elektrik akımı altında kararıyor. Böyle güçler isimlendirilemez. İsimlendirilemez konuşulabilir, sadece bir perde ve bir sembol altında hayal edilir. Bu sembol çoğumuz sıradan ve şiirsel bir hayal gibi görünüyoruz. Bazılarına aptalca bir hikaye gibi geliyor. Ama sen ve her halükarda, bu dehşetin içinde yaşanabilecek bir şeyler biliyorum. İnsan etinin altında ortaya çıkan gizli yaşam yeri. Biçimsiz olan, kendine bir form alıyordu. Ah, Austin, nasıl olabilir ki? Nasıl oluyor ki? Güneş ışığı bu şeyden önce karanlığa dönüşmez. Sert toprak eriyip böyle bir yükün altında kaynamak mı? Villiers odada gidip geliyordu ve ter damlaları göze çarpıyordu alnında. Austin bir süre sessiz oturdu. Ama Villiers onun bir işaret yaptığını gördü göğsünde. Tekrar söylüyorum, Villiers, böyle bir eve asla girmezsin, değil mi? Asla canlı bayılmazsın. Evet Austin, ben sağ çıkacağım, ben ve Clarke benimle. Ne demek istiyorsun? Yapamazsın, cesaret edemezsin. Bir dakika bekle. Bu sabah hava çok hoş ve tazeydi. Orada bu sıkıcı sokakta bile esiyordu ve ben de alacağımı düşündüm. Bir yürüyüş. Piccadilly önümde berrak, parlak bir manzara. Ve güneş açıyordu arabalarda ve parktaki titreyen yapraklarda parladı. Bu bir neşeli bir sabah. Erkekler ve kadınlar gökyüzüne bakıp gülümsedi işleri ya da zevkleri hakkında. Ve rüzgar aynı neşeyle esiyordu. Çayırlar ve kokulu kanlı kuş. Ama bir şekilde bu karmaşadan çıktım ve neşeli. Ve kendimi sessiz, sıkıcı bir sokakta yavaşça yürürken buldum. Orada ne güneş ışığı, ne hava vardı. Ve birkaç ayak yolcusu yürürken oyalanıyor, köşelerde ve kemerlerde kararsızca asılı kalıyorlardı. Yürüdüm, nereye gittiğimi ya da orada ne yaptığımı pek bilmiyordum. Ama hissediyordum. Bazen olduğu gibi, daha da derinlemesine keşfetmeye teşvik ediliyor. Belirsiz bir fikirle bilinmeyen bir hedefe ulaşmak. Böylece sokağın yukarısına doğru ilerledim. Küçük süt dükkanının trafiği ve Penny'nin uyumsuz karışımına hayran kalan pipolar, siyah tütün. Tatlılar, gazeteler ve burada orada komik şarkılar tek bir pencerenin kısa pusulasında birbirlerini itiştiriyordu. Sanırım bu bir. Aniden içimden geçen soğuk bir ürperti, ilk kez bana istediğimi buldum. Kaldırımdan başımı kaldırdım ve tozlu bir yerde durdum dükkanı, üzerinde yazılar solmuştu. 200 kırmızı tuğlanın olduğu yer, yıllar önce kirleri kararmıştı. Pencerelerin kendi içine toplandığı yerde, sayısız kış tozu. İhtiyacım olanı gördüm. Ama sanırım 5 kişiydi dakikalar önce kendimi toparlayıp içeri girip bunu serin bir şekilde İsteyebildim, sesi ve sakin bir yüzle. Sanırım o zaman bile bir sarsıntı olmuş olmalı. Arka salondan çıkan yaşlı adam için sözlerim. Yavaşça sendeleyerek eşyalarının arasında, paketi bağlarken bana tuhaf bir şekilde baktı. Ödediğimi verdim sordu. Ve garip bir isteksizliklerle tezgahın yanında durdu. Eşyalarım ve git. İş hakkında sordum. Ve ticaretin kötü olduğunu öğrendim, karlar ne yazık ki azaldı. Ama o zaman sokak eskisi gibi değildi. Trafik yönlendirilmişti, ama bu 40 yıl önce yapılmıştı. Sadece babam ölmeden önce, dedi. Sonunda kaçtım ve yürümeye devam ettim keskin. Gerçekten kasvetli bir sokaktı. Ve tekrar kalabalıklığa döndüğüm için mutluydum ve gürültü. Satın aldığımı görmek ister misin? Austin hiçbir şey söylemedi, hafifçe başını salladı. Hala beyaz görünüyordu ve hasta. Villiers bambu masadaki bir çekmeceyi çıkardı ve Austin'e bir gösteri gösterdi, uzun bir ip. Sert ve yeni ve bir ucunda koşan bir ilmek vardı. En iyi kenevir ipi, dedi Villiers. Eskisi gibi eski meslek için yapılacak, dedi adam bana. Uçtan uca 1 santim jüt bile yok son. Austin dişlerini sertçe sıktı ve Villiers'a baktı. Baktıkça beyazlaşıyordu. Yapmazsın, diye mırıldandı sonunda. Yapmazdın, ellerinde kan var, aman tanrım, diye aniden öfkeyle haykırdı. Bunu kastedemezsin, Villiers, kendini bir cellam mı? Hayır, bir seçim sunacağım. Ve Helen Vaughan'ı bu iple baş başa bırakacağım kilitli bir odada 15 dakika boyunca. İçeri girdiğimizde bitmezse, ben yapacağım en yakın polisi ara. Hepsi bu. Şimdi gitmeliyim. Burada daha fazla kalamam. Buna dayanamıyorum. İyi geceler. İyi geceler, Austin.
Kapı kapandı. Ama bir an içinde tekrar açıldı. Ve Austin ayağa kalktı. Beyaz ve girişte korkunç bir yer. Unutuyordum, dedi. Benim de bir şeyim olduğunu anlat. Buenos Aires'ten Doktor Harding'den bir mektup aldım. Şöyle diyor, ölümünden önce 3 hafta boyunca Meyrik'e baktı. Ve hayatının en güzel döneminde onu ne götürdüğünü söylüyor mu? Değildi ateş. Hayır, ateş değildi. Doktora göre. Tam bir çöküştü, tüm sistemin bir etkisi vardı, muhtemelen şiddetli bir şoktan kaynaklandı. Ama şunu belirtir, hasta ona hiçbir şey söylemezdi ve bu nedenle onun da bir davanın değerlendirilmesinde dezavantaj olduğunu belirtti. Başka bir şey var mı? Evet, Doktor Harding mektubunu şöyle bitiriyor. Bence hepsi bu zavallı arkadaşın hakkında sana verebileceğim bilgiler. Uzun süre içeri girmemişti. Buenos Aires'i ve neredeyse kimseyi tanımıyordu, sadece tanıyan biri hariç. En iyi karakterleri taşımadı ve o zamandan beri ayrıldı. Bir bayan Vağ'ın, bilim, bu kısa notlardan fayda sağlar mı? Eğer fayda sağlayabiliyorsa yayınlandı mı, bilmiyorum. Ama bundan oldukça şüphe ediyorum. Ve kesinlikle, asla alamam. Burada yazılanların tek bir kelimesini yayımlama veya açıklama sorumluluğunu. Sadece o 2 kişiye serbestçe verdiğim yeminim yüzünden değil. Mevcut durumdan ötürü, ama aynı zamanda detaylar çok iğrenç olduğu için. Muhtemelen şudur ki, olgun bir düşünceyle ve iyiyi kötü tarttıktan sonra, bu kağıdı yok etmek ya da en azından mühürlü olarak arkadaşım 500'üncüye bırakmak zorunda kaldım. Takdir yüzüne güvenerek, onu kullanıp yakacağını, kendi uygun gördüğü gibi. Yakıştığı gibi, bilgimin önerdiği her şeyi yaptım ki, emin olmak için hiçbir yanılsamaya bağlı olmayayım. İlk başta şaşırtmıştım. Neredeyse hiç şaşırtmam düşünmek ama. Bir dakika içinde nabzımın sabit olduğundan emin oldum. Ve düzenli, gerçek duyularımda olduğumu düşündüm. Sonra gözlerimi düzelttim. Sessizlikte, önümde. Ama içimde korku ve iğrenç bir bulantı yükseldi. Ve yozlaşma nefesimi boğdu. Kararlı kaldım. O zaman ayrıcalıklıydım ya da lanetli. Hangisini söylemeye cesaret edemiyorum. Yatakta yatan şey, mürekkep gibi siyah, gözlerimin önünde değişmişti. Deri, et ve kasları, kemikleri ve sahip olduğum insan bedeninin sağlam yapısı. Değişmez ve kalıcı olduğu düşünülen bu yapılar, erimeye başladı ve çözüldü. Bedenin dış unsurlara ayrılabileceğini biliyorum. Ajanslar vardı. Ama gördüklerime inanmayı reddetmeliydim. Çünkü burada, hiçbir şey bilmediğim içsel bir güç vardı. Ve bu, çözülmeye sebep oldu. Değişim. Burada da insanın, benim önümde tekrar edilen tüm çalışmaları vardı, gözlerimin önünde. Formun cinsiyetten cinsiyete sallandığını, kendini kendinden ayırdığını gördüm. Ve sonra tekrar bir araya geldiler. Sonra cesedin yaratıklara doğru indiğini gördüm. Yükseldi ve yükseklikte olanlar derinlere, hatta tüm varlıkların uçurumu, organizmayı yapan yaşam ilkesi, her zaman dış formu değişirken kaldı. Odadaki ışık, karanlığa değil, karanlığa dönmüştü geceye. Nesnelerin loş göründüğü bir geceye. Çünkü net ve dışarıdan görebiliyordum, zorlukla. Ama bu ışığın inkarıydı. Nesneler bana sunuldu, gözler. Diyebilirim ki, herhangi bir ortam olmadan, öyle ki odada bir prizma olsaydı. İçinde hiç renk temsil edilmemesi gerekirdi. İzledim ve sonunda, sadece jöle gibi bir madde gördüm. O zaman merdiven tekrar tırmanıldı. Burada M.S. okunamaz. İçin bir kez önümde loş bir şekilde şekillendirilmiş bir form gördüm, ki bunu yapmayacağım. Daha ileriye anlatır. Ancak bu formun sembolü, antik çağlarda görülebilir. Heykeller ve lavın altında kalan tablolar. Çok iyi bir şekilde bahsedilmiş. Korkunç ve tarif edilemez bir şekil olarak, ne insan ne de hayvan. İnsan formuna döndüğünde, sonunda ölüm geldi. Bütün bunları gören ben, büyük bir korku ve ruh nefreti olmadan değil, buraya adımı yazıyorum. Bu kağıda koyduğum her şeyi doğru ilan ediyor. Robert Matheson, tıp doktor. İşte Raymond, bildiklerimin ve gördüklerimin hikayesi bu. Yükü tek başıma taşıyamayacağım kadar ağır olduğunu söyleyebiliyordum. Ama bunu sadece, kimseye söyleyebiliyordum, bir tek sana. Sonuncu zamanlarda yanımda olan Villiers. O korkunç sırrı bilmiyor. Ahşabın, ikimizin de öldüğünü gördüğümüzün. Pürüzsüz, tatlı çimenin üzerinde yattığını. Yaz çiçeklerinin arasında, yarısı güneşte, yarısı gölgede. Ve kızı kucaklarken.
Rachel'ın eli, o yoldaşları çağırdı ve katı şekliyle şekillendi. Yeryüzünde, üzerinde yürüdüğümüz bir dehşet. Sadece ima edebildiğimiz dehşeti oluşturduk, sadece bir figürün altında isim verebiliriz. Bunu da Villiers'e söylemezdim. Benzerlik, kalbime bir darbe gibi çarpan bir şey. Portresi, sonunda korku kadehini doldurdu. Bunun ne anlama gelebileceğini cesaret ederim tahmin etmek değil. Yok olmayı gördüğüm şeyin Meryem olmadığını biliyorum. Ama sonuncusu, acı Mary'nin gözleri benimkilere baktı. Yapabilecek biri var mı? Bu korkunç gizem zincirinin son halkasını göstermek? Bilmiyorum. Ama varsa bunu yapabilecek biri olursan. Sen, Raymond, adamsın. Ve eğer biliyorsan, sırrı söylemek ya da söylememek senin elinde, istediğin gibi. Şehre döndüğüm anda hemen sana bu mektubu yazıyorum. Ben son birkaç gündür kırsaldayım. Belki tahmin edebilirsin hangi kısmı. Londra'nın dehşeti ve hayranlığı zirvedeyken. Çünkü, Bayan Beaumont, size söylediğim gibi, iyi biliniyordu toplumda. Arkadaşım Doktor Phillips'e kısa bir özet yazdım, ya da daha doğrusu, olanlara dair bir ipucu. Ve bana adını söylemesini istemek için. Bana anlattığı olayların yaşandığı köyde. Bana ismi verdi, şu şekilde. Daha az tereddütlü bir şekilde söyledi. Çünkü Rachel'ın babası ve annesi ölmüştü. Ve ailenin geri kalanı ise, eyaletteki bir akrabasına gitmişti, Washington'da, 6 ay önce. Ebeveynlerin, dediğine göre, kesinlikle ölmüştü. Kızlarının korkunç ölümünden kaynaklanan keder ve dehşet ve ne sebep o ölümden önce gitmişti. Aldığım günün akşamı, Phillips'in mektubu, Kearman'deydim. Çürüyen yerin altında duruyordum. Roma duvarları, 1700 yıllık kışlarla beyaz. Göz gezdirdim çayıra, bir zamanlar, Tanrı'nın Tanrısının eski tapınağının bulunduğu yer. Dips ve güneş ışığında parlayan bir ev gördü. Burası evdi Helen yaşamıştı. Kearman'de birkaç gün kaldım. Halkı. Bir yer, buldum, az şey biliyordum ve daha az tahmin etmiştim. Konuştuğum kişiler Mater, kendimi iddia ettiğim bir antikacı olmasına şaşırmış gibiydi. Bir köy trajedisi hakkında endişe duymalı, ki bu trajediye çok sıradan bir şey verdiler. Ve tahmin edebileceğiniz gibi, bildiklerimi hiçbir şey anlatmadım. Çoğu, köyün hemen üzerinde yükselen ve tırmanan büyük ormanda zaman geçirdim. Yamaç ve vadide nehre iner. Ne daha uzun bir güzel vadi, Raymond. Bir yaz gecesi yürürken baktığımız vadi gibi ve evinin önünde geri dön. Saatlerce labirentte dolaştım. Ormanda, şimdi sağa, şimdi sola dönerek, uzun sokaklarda yavaşça yürüyerek. Çalılık, gölgeli ve serin, öğle güneşi altında bile. Altında duraklayan büyük meşe, hafif tatlı kokunun olduğu kısa bir açıklığın çimeninde yatıyordu. Yabani güllerin rüzgarla yanıma gelip ağır kokusuyla karıştı. Yaşlı, karışık kokusu. Ölülerin odasının kokusu gibi, bir buhar tütsü ve yozlaşma için. Ormanın kenarında durdum, tüm. Rüzgar eldivenlerinin gösterişi ve alayı, bırakın ve parlak bir yerde yükseliyor. Geniş güneş ışığında kırmızı, ötesinde ise derin çalılıklara. Kayadan kaynayan ve su yosunlarını beslediği alt çalılık, nemli ve kötü. Ama tüm gezintilerimde ormanın bir kısmından kaçındım. Öyleydi, ancak dün tepenin zirvesine tırmandım ve ormanın en yüksek sırtını geçen antik Roma yolu. İşte buradaydılar. Helen ve Rachel, bu sessiz yol boyunca, yeşil kaldırım üzerinde yürüdüler. Kırmızı toprak yüksek kıyılarla iki tarafı ve yüksek çitlerle kapatılmıştır. Parlak kayın ve ben de onların izinden gittim. Ara sıra dışarı bakıyordum, dallardaki ayrılmalardan ve bir tarafta ormanın süpürülmesini görmek. Sağa sola uzanır, geniş düzlüğe ve daha da ötesine kadar ilerler. Sarı deniz ve denizin üzerindeki toprak. Diğer tarafta vadi vardı ve tepeyi dalga üstüne dalga gibi takip eden nehir. Ve tepe, ormanlar ve çayırlar ve mısır tarlası, parıldayan beyaz evler. Büyük bir dağ duvarı ve uzaklar. Kuzeyde mavi zirveler. Ve sonunda oraya geldim. Pist yükseldi. Hafif bir eğim ve kalın bir duvarla genişlemiş. Etrafında çalılıklar, sonra tekrar daralarak uzaklara geçti ve yaz sıcağının hafif mavisisi. Ve bu hoş yaz açıklığına. Rachel bir kızın yanından geçti ve bıraktı. Kim ne diyecek? Uzun kalmadım işte. Kearman yakınlarındaki küçük bir kasabada. Çoğunlukla bir müze bulunmaktadır. Bölgede çeşitli zamanlarda bulunan Roma kalıntıları. Açık.
Kearmaine'e varışımdan sonraki gün bahsedilen kasabaya yürüdüm ve müzeyi inceleme fırsatını değerlendirdim. Çoğunu gördükten sonra, heykeli taşlar, tabutlar, yüzükler, madeni paralar ve tesselize edilmiş parçalar. Yerin içinde bulunduğu kaldırım, bana küçük bir beyaz kare sütun gösterildi. Taş, benim de bulunduğum ormanda yakın zamanda keşfedilmiş. Konuşma yapıyor ve sorgulama sırasında bulduğum gibi. Roma yolunun olduğu o açık alanda genişliyor. Sütunun bir tarafında bir yazıt vardı, ondan bir not. Bazı mektuplar tahrip edildi, ama bence böyle bir şey olamaz. Sağladığım şeylerle ilgili herhangi bir şüphem yok. Ve şimdi, sevgili Clarke, bana Helen Vaughan hakkında ne anlattığınıza gelince. Kim? Ölümleri en üst ve neredeyse inanılmaz koşullarda gördüğünü söylüyorsun. Dehşet. Hesabınla ilgileniyordum. Ama senin söylediklerinin büyük bir kısmı, hatta hepsi, zaten bildiğimi söyledi. Söylediğin garip benzerliği anlayabiliyorum. Hem portrede hem de gerçek yüzde, Helen'in annesini görmüştünüz. O yıllar önce o sakin yaz gecesini hatırlıyorsun. Sana konuştuğumda gölgelerin ötesindeki dünyayı ve Tanrı Pan'ın dünyasını. Mary'i hatırlıyorsun. O geceden 9 ay sonra doğan Helen Vaughan'ın annesiydi. Mary, aklını bir türlü geri kazanamamıştı. Gördüğünüz gibi, tüm bu süre boyunca yatağında yatıyordu. Ve çocuk doğduktan birkaç gün sonra öldü. Sanırım bu, sadece şu anda beni en son tanıdığı zaman. Yatağın yanında duruyordum ve eski bir bakış ona geldi. Bir saniyeliğine gözlerine baktı, sonra titredi, inledi ve öldü. Bu bir hastaydı, o gece sen oradayken yaptığım iş. Evin kapısını kırdım. Hayatın, ne geçebileceğini ya da girebileceğini bilmeden ya da umursamadan. O zaman bana söylediğini hatırlıyorum. Yeterince keskin ve haklı olarak. Bir anda bir insanın aklını aptalca bir deneyle mahvettiğimi hissediyorum. Saçma bir teoriye dayanıyor. Beni suçlamakta iyi iş gördün. Ama teorim hepsi saçmalık değildi. Söylediğim şey, Mary görecekti. Ama unuttum ki insan gözleri böyle bir manzaraya cezasız bakamaz. Ve unuttum. Az önce söylediğim gibi. Yaşam evi böyle açıldığında, içine ismimiz olmayan ve insan etinin ifade etmeye cesaret edemeyeceği bir dehşetin perdesi İnebilir. Anlamadığım enerjilerle oynadım. Gördünüz, sonu. Helen Vaughan boynuna ipi bağlamakta iyi iş gördü ve öldü. Ölüm korkunçtu. Ama kararmış yüz, yatağın üzerindeki korkunç form, gözlerinin önünde değişip eriyip kadından erkeğe ve erkekten canavara ve canavardan daha kötüsüne, tüm o garip dehşete tanık olan doktor. Beni çok az şaşırtıyor. Ne dedin? Çağırdığın doktor gördü ve uzun zaman önce fark ettiğimde ürperdim. Ne yaptığımı o anda anladım. Çocuk doğdu ve henüz 5 yaşına gelmemişken şaşırtmam. Bir ya da 2 kez değil ama birkaç kez bir oyun arkadaşıyla. Hangi tür olduğunu tahmin edebilirsiniz. O benim için bir süreliğine vücut bulmuş bir korku oldu ve birkaç yıl sonra hissettim ki artık dayanamıyordum ve Helen Vaughan'ı gönderdim. Şimdi biliyorsun, ormandaki çocuğu ne korkuttu. Garip hikayenin geri kalanı ve diğer her şey. Bana, arkadaşının keşfettiği gibi, benim de öğrenmeye çalıştığım bir şey olduğunu söyledin. Zaman zaman, neredeyse son bölüme kadar. Ve şimdi, Helen, onunla birlikte yoldaşlar.